Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda çok merak edilen sorulardan birine cevap vermeye çalışacağım. Köpeklerde aile kavramları ve aile bağları var mıdır sorusunu cevaplamak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, köpekler sürü hayvanları ve sürü içerisinde birçok dinamik var ve aile kavramı da sürü kavramının içerisinde var olan bir şey ama anlam olarak köpekler açısından biraz farklı. Daha doğrusu şöyle düşünmek gerekiyor. Bizlerdeki, yani insanlardaki aile kavramı gibi bir kavram söz konusu değil köpeklerde. Farklı bir algı var köpeklerde aile bağları ve aile kavramı açısından. Örnek vermek gerekirse şöyle düşünmek gerekiyor. Bir köpek doğduğu zaman annelik ve çocuk ilişkisi açısından baktığımız takdirde bir anne köpek doğum yaptıktan sonra, biliyorsunuz köpekler çok iyi anne olan canlılardır. Yavrularına içgüdüsel olarak çok iyi bakarlar. Birçok köpek için söylüyorum. Tabii ki çevresel faktörler ve farklı davranış problemlerine bağlı olarak farklı olgularla da karşılaşmak mümkün ama genel anlamda köpekler çok iyi anne olan canlılardır. Yavrularını neredeyse doğduktan sonraki ilk 10 gün boyunca neredeyse hiç yalnız bırakmamaya çalışırlar. Çok düzenli bir şekilde emzirirler. Temizliklerini yaparlar, biliyorsunuz. Çiş ve kakalarını yalayarak yaptırıp çiş ve kakaları da içgüdüsel olarak yok etmek hedefli. Çevreden gelecek olan risklere ve tehlikelere karşı, yani diğer avcı hayvanlara karşı koku bırakmamak hedefli olarak da dışkı ve idrarlarını yalayarak yerler ve yok ederler. Çok iyi annelerdir. Fakat şöyle bir mantık var. Köpeklerde özellikle anne köpek yavruları 4 aylığa kadar, genel çerçevede söylüyorum, günü gününe 4 ay olmak durumunda değil ama genellemede 4 aylığa kadar annelik ve çocuk ilişkileri aile bağları içerisinde söz konusudur köpeklerde. Ama 4 aydan sonra bu patern, bu şablon değişmeye başlar ve anne artık içgüdüsel olarak kendi dünyasına dönmeye başlar ve yavrular da kendi dünyasında farklı sürü dinamikleri içerisinde aile kavramlarını sonlandırırlar. Bu şu demek oluyor: İnsanlara çok garip gelen, çok tuhaf gelen, örneğin bir anne köpek kendi doğurmuş olduğu yavrusuyla 1-1,5 yaşındayken çiftleşebilir, erkek yavrusuyla. Onlardaki aile kavramları, aile bağı kavramları bizdeki kavramlar üzerinde kurgulu değil. Biliyorsunuz köpekler içgüdüleriyle hareket eden canlılar. Dolayısıyla sosyal bağlarda işte namus, ahlak gibi kavramlar köpekler için geçerli olan kavramlar değil. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani köpeklerin ahlaksız olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu tip kavramlar insan için var olan kavramlar. Dolayısıyla köpeklere bu tip kavramları atfetmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü onlar primitif canlılar ve içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Yani bir anne köpek için yavrularını 4 aylığa getirdikten sonra artık bir yeni kızgınlık dönemi başlayacaktır ve yeni çiftleşme içgüdüsü şekillenecektir ve yeni gebelik, yeni yavrular söz konusu olacaktır. Dolayısıyla köpekler içerisinde bu tip aile kavramları ahlakla bağlantılı ya da namusla bağlantılı olarak oluşmaz. Örneğin benim köpeklerimde babayla oğlu yan yana yaşıyorlar, aynı ortamda yaşıyorlar, aynı evi paylaşıyorlar. Ama tabii ki şöyle bir algı yok. Ne Zippo, yani baba olan köpeğin Pepsi'nin yavrusu olduğunun farkında, ne de yavrusu onun babası olduğunun farkında. Zaten erkek köpekler biliyorsunuz çiftleşme sonlandıktan sonra doğum ve yavruların büyütülme sürecinde anneye iştirak etmiyorlar. Bu durumda anne münferit olarak yavrularını büyütüyor, yetiştiriyor, emziriyor ve beslenmeleri ve ilk eğitimlerini veriyor. Yoksa babanın aile kavramı içerisinde yeri yok. Yani baba yavruları yetiştirmiyor, bir öğretide bulunmuyor veyahut da yavrularını sahiplenmiyor. Baba olduğunun da farkında değil. Sadece içgüdüsel olarak kızgınlıkta bir dişiyle karşılaştığında dürtülenip dişiyle çiftleşiyor ve çiftleştikten sonra da aile kavramından tamamen kopuyor. Ve aynı şekilde akrabalık ilişkileri de köpeklerde bu şekilde vuku buluyor. Nasıl? Örneğin kardeşler kendi aralarında seksüel gelişimlerini tamamladıktan sonra çiftleşebilirler. Ne olabilir? Kız kardeşle erkek kardeş çiftleşebilir. Babanın kızı kendi babasıyla çiftleşebilir seksüel olgunluk döneminden sonra. Köpeklerde söylediğim gibi aile kavramları ahlak ve namus üzerinden ilerleyen kavramlar değil. Tamamen içgüdüsel kavramlardır. Ve bizim de özellikle dişi köpek sahipleri veyahut da işte erkek köpeği olup da kendi yavrusunu
almış, dişi yavrusunu sahiplenmiş olanlar ya da dişi köpeği olup doğumdan sonra bir erkek yavruyu tutmuş olanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle bir mantık yok. Kesinlikle birbirleriyle eşleşmezler, çiftleşmezler diye bir mantık yok. Çok rahat bir şekilde çiftleşebilirler. Yani babasıyla kızı da çiftleşebilir, anneyle oğul da çiftleşebilir ya da kardeşler de kendi aralarında çiftleşebilirler. O yüzden çoklu birlikteliği olan ailelerde, köpeklerde bu tip inbreedler, yani yakın akraba eşleşmeleri biliyorsunuz özellikle çekinik olan genlerin su üzerine çıkmasına sebebiyet veriyor. Özellikle de saf ırklarda biliyorsunuz birçok genetik hastalık var. Yakın akrabalar birbirleriyle eşleştikleri zaman bu genetik hastalıkların ortaya çıkma ihtimalleri yükseliyor. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmek, üremenin mutlaka kontrol altına alınması, denetlenmesi ya da işte taraflardan birinin ya da her ikisinin kısırlaştırılmasıyla istenmeyecek gebelikler ve istenmeyecek yavruların dünyaya gelmesine engel olmakta fayda var. Zaman zaman şununla karşılaşabilirsiniz. Bu köpek üretiminde yüzyıllardır uygulanan yöntemlerden bir tanesi yakın akrabaları eşleştirmek. Bu da bazı üstün genlerin de ortaya çıkması hedefli olarak yapılabiliyor ki buna inbreeding diyoruz. Fakat federasyon kurallı veyahut da FCI kurallı olarak bu inbreeding'e izin verilmiyor. Özellikle ikinci dereceden daha yakın olan çiftleşmelere, akrabalık yakınlığı olan çiftleşmelere FCI yani Uluslararası Köpek Federasyonu izin vermiyor. Bu kötü genlerin veyahut da hastalıklı genlerin ortaya çıkma ihtimalini engellemek hedefli olarak. Ama söylediğim gibi özellikle iş köpeği mentalitesinde bazen inbreeding yapılıyor ki üstün genlerin ortaya çıkması, yani bir çeşit kumar oynanıyor gibi düşünün. Üstün genleri ortaya çıkartmak hedefli olarak yapılabiliyor. Yine bu konuyla ilintili olarak şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle ülkemizin yerel ırklarından olan Kangallar için konuşmak istiyorum. Kangallarda bu tip aile kavramlarının olduğuna dair bir takım söylemler söz konusu olabilir. Şunu unutmamak gerekiyor. Kangal da sonuçta bir köpek. İçgüdüleriyle yaşayan bir canlı. O da bir iş köpeği. Biliyorsunuz özellikle sürü koruma konusunda dünyada üstüne rakibi olmayan bir köpektir Kangallar. Bu sebeple tüm dünyada özellikle sürü koruma konusunda en çok tercih edilen ırktır Kangallar. Kangallar için aile kavramlarının Kangallarda geçerli olduğuna dair bir takım söylemler vardır. Aslında bu söylemlerin altında yatan şey şu: genellikle Kangal besleyenler köpeklerini çift olarak beslemeyi tercih ederler. Yani bir dişi bir erkek yan yana büyüterek. Bu her ırk için geçerli olabilir. Tabii ki her zaman için geçerli değil ama rastlanılan örnekleri var. Dişi ve erkek küçüklükten itibaren yan yana büyüdükleri takdirde birbirlerine karşı libidoları düşük olabiliyor. Yani içgüdüleri birbirine karşı düşebiliyor. Buna bağlı olarak da birbirleriyle çiftleşmeyi tercih etmiyor olabiliyorlar. Ama genel anlamda bakıldığında hiçbir ırk için bu konuda bir kısıtlama veyahut da farklılık olduğunu düşünmüyorum. Yani bütün ırklar aile kavramlarını namus üzerinden veyahut da ahlak üzerinden götürmüyorlar. İçgüdüde bütün köpekler aynı içgüdüleri, aynı köpeklerin, dolayısıyla da her ne kadar sürü içerisinde ciddi dinamikler, rütbeler söz konusu olsa da sürü hayvanı, hiyerarşik denge içerisinde aile kavramlarında bu tip algılar yok. Birbirleriyle çiftleşebiliyorlar. O sebepten ötürü özellikle biraz önce de söylediğim gibi çoklu birlikteliği olan ailelerde, yani çoklu köpeğe sahip olan ailelerde birbirleriyle yakın akrabalığı olan köpeklerse üremenin kontrol altına alınması konusuna dikkat etmekte fayda var.